Hepinize merhabalar. Bugün böyle az malzemeyle çok güzel bir yemek yapacağız. Yani et seven herkes bunu sever arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kavurma yapacağız. Şimdi kavurma dendiği zaman herkesin aklına direkt kurban kavurması gidiyor. Aslında birbirine çok benzese de ufak tefek farklılıkları var. Ama ben bugün bekletmelik kavurma yapmayacağım arkadaşlar. Yani kurban kavurması yapmayacağım. Aralarındaki fark nedir? Kısaca bunu bahsedeyim. Kurban kavurması veya bu bizim hani bakkallardan, şarküterilerden aldığımız kavurmalarda her tip et kullanılır. Yani hayvanın neresi çıkıyorsa artık, neresi denk geliyorsa biliyorsunuz kurban bayramlarında etler karışıyor. Hayvanın neresi birbirine girdiği için o tür kavurmalarda hayvanın her yerinden faydalanıyoruz. Bugünkü yapacağımız kavurma biraz daha özel. Bugün Rize kavurması yapacağız. Rize kavurması öyle alıp da saklayıp uzun süre tutacağınız bir kavurma değil. Bu yap ye kavurma arkadaşlar. Normalden biraz daha farklılıkları var. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün dediğim gibi Rize kavurma yapacağım. Rize kavurmanın normal kavurmadan farklı tarafları var. Mesela bunda tereyağı kullanılıyor. Normalde diğer kavurmada iç yağ kullanılır. Bir de üzerine böbrek yağı kullanılır. Onu da Allah nasip ederse yapacağım. Hatta şöyle direkt şarküteriden aldığımız şekilde yapmayı planlıyorum. O ayrı bir video olarak gelecek. Bu kavurmanın en kralı şöyle gördüğünüz gibi dana Güngörmez'den olur arkadaşlar. Dana Güngörmez hayvanın tam koltuk altından çıkan böyle kol arasından, koluyla kaburganın şu arasından çıkan bir ettir. Adı üstünde hiç gün görmediği için Güngörmez demişler. Bu çok fazla böyle arada kaldığı için çok aşırı çalışan bir kas değil. O yüzden kol etindeki belki de en yumuşak kas budur. O yüzden de bu tür kavurmalarda bulabilirseniz eğer bunu tavsiye ederim. Bu etin nasıl çıkarıldığıyla alakalı kanalda bir video var. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Artık poşeti açıyorum. Şimdi arkadaşlar, zaten ben kasabıma çoğunu temizlettim. Yani şu an böyle çok beni rahatsız edecek bir şey de yok buralarda. Şöyle ufak ufak zarlarını da ben biraz daha alacağım. Şöyle dışında arkadaşlar yağları çok fazla almıyorum. Zaten çok aşırı bir yağ yok üzerinde. Sadece bu şekilde böyle zarlar, sinirler olur. Yani şu şekilde bir zar olur. Bunları alıyoruz. Eğer ki yağ katmanının altında kalıyorsa ona da ellemeyin. Çünkü uzun süre pişeceği için bunlar da erir. Ama üzerinde yağ yok. Direkt etin üzerindeyse şu benim aldıklarım gibi. O zaman bunları da temizlerseniz iyi edersiniz. Bence bu kadarı yeterli. Şöyle bakın. Üzerinde şu yağlı kısımlar altı et. Bu şekilde her yerini temizledim. Benim burada 2 kilo 150 gram kadar bir etim var. Ben bugün bu kadardan yapacağım. Şimdi ilk başta eti doğrayacağız. Böyle çok küçük küçük doğramıyoruz. Yani böyle minicik minicik olmaması lazım. Biliyorsunuz et piştiği sürece küçülür. O yüzden de şöyle biraz irice bir kuşbaşı şeklinde olursa iyi olur. Yaklaşık olarak şu boyutlar idealdir. Ben kurban kavurmasını da normalden biraz farklı yapıyorum. Biraz daha böyle kavurmacıların yaptığı gibi yapıyorum. Ev usulü değil de biraz daha böyle dükkan usulü diyeyim yani. Onu da inşallah çok istiyorsunuz. Onu da yapacağız. Ama bugünkü kavurma başka. Biliyorsunuz arkadaşlar ben Bursa'da yaşıyorum. Bu kavurmayı bir arkadaşım var, Pamuket. Orada yemiştim. İnanın unutamadım yani. Çok güzeldi. O zaman ya o kadar yumuşaktı ki kendisi de Rizeli. Sordum ona. Dedi ki abi biz tamamen dedi Güngörmez kullanıyoruz. Hatta bana fotoğraflarını attı etlerin. Yani Güngörmez'in hani şöyle bir yağ dokusu olur içinde ama onunki böyle 10 numara bir etti gerçekten. İnanın o yediğim kavurmayı unutamıyorum yani. Kavurmanın en kralı arkadaşlar bu dediğim gibi kol etlerine olur. Kolun da en güzel yeri burasıdır. But eti biraz daha az yağlı olur. Daha sert bir ettir. Daha az yağlıdır. But etinden çok keyif vermez. Böyle tek tip etlerden yapılan kavurmanın
şöyle de bir avantajı olur. Normal şartlarda kavurmayı biliyorsunuz uzun süre pişirmek gerekiyor ki etlerin hepsi yumuşasın diye. Şimdi bizim mesela bugün burada kullandığımız et zaten özünde yumuşak bir et. Bir de kullandığımız etin tamamı aynı etten. O yüzden de biri pişti, biri pişmedi, biri yumuşadı, biri hala sert olmaz. Mesela dikkat edin, kurban kavurmalarına böyle baktığınız zaman bazıları içinde böyle büyük büyük parçalar vardır. Geri kalan böyle kum gibi olmuştur. Bunun sebebi karışık et olmasıdır. Çünkü içinde bazı etler sert olanlar pişene kadar artık erir. Sert olan etler de diğerlerine göre biraz daha dağılmadan iri iri kalır. Ama bu öyle olmaz. Bu lokum olur. Bunu etkileyen bir faktör de bunların eşit miktarda kesilmesi. Yani mümkün olduğu kadar birbirine yakın büyüklüklerde kesmeye çalışın. Bu arada bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kendinden bir yağ dağılımı var ette. Bu yağ dağılımı etimizin hem daha yumuşak olmasını sağlıyor hem de daha lezzetli olmasını. Şimdi etlerimi doğradım. Bu arada dediğim gibi bunda farklı olarak tereyağı kullanacağız. Eğer sade yağ veya sarı yağ özellikle varsa aslında daha iyi performans verir. Benim şu an sarı yağım yok. Normal tereyağı ile yapacağım. Şimdi ben artık ocağımın altını yakıyorum. İlk etapta tereyağım eriyene kadar kısık başlayacağım. Normalde kurban kavurmasında soğan olmaz. Bunda istemezseniz koymayın ama şöyle 2 kilo bir tane orta boy çok az olacak kadar bir soğan koyarsanız bu da hiç anlamazsınız bile içinde soğan olduğunu ama lezzetini damağınız anlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu beklemelik kavurma değil. Bunu yaptın bugün yarın yiyeceksin yani. Öyle koyayım dolaba sonra yiyeyim bir kavurma değil. Öyle yapacaksanız soğan olmaması lazım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani 2 kilo 100 gram ete şöyle bir orta boy soğan. Bunu da abartırsanız yine bu kavurmalıktan çıkarır işi. Şimdi bunu çok ince bir şekilde doğruyoruz. Ağza gelmemesi lazım. Evet arkadaşlar, yağım artık tamamen eridi. Orta ateşte hafif böyle yakmaya yakın olması gerekiyor yağın. Bunun ayarı böyle olacak. Şimdi soğanlarımı çok ince bir şekilde doğradım. Artık tereyağını alabilirim. Evet arkadaşlar bakın. Şu an tereyağım artık koyulaştı ama yanmayacak. Şöyle bir köpürecek. Bu noktaya geldiği zaman artık soğanları ekliyorum. Şimdi soğanlarımın rengi şöyle pembeleşinceye kadar bunları kavuracağız. Dediğim gibi burada yağın ayarı çok mühim arkadaşlar. Bakın. Yağın renginde hiçbir kararma yok. Bu ayarda tutmanız çok mühim. Tereyağını yakarsanız kötü olur, ziyan olur yani. Şimdi ufak ufak biraz altını açıyorum ama devamlı karıştırıyorum. Arkadaşlar kolay gibi gözüken ama biraz ustalık isteyen bir yemektir. Yani ustalık derken şu yağı mesela hem yakmadan hem de böyle en yüksek seviyede tutmanız çok önemli. Çünkü biraz sonra etlerimizi attığımız zaman o yağın kızgınlığıyla şöyle dışının böyle bir kavrulması gerekiyor. Daha sonra zaten etler suyunu salacağı için çok önemi yok ama ilk etapta bu ayar çok önemli. O yüzden de devamlı bu şekilde karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bırakırsak şu an tereyağı yanar. Evet arkadaşlar. Şu an artık bakın soğanların rengi hafiften pembeleşti. Artık etlere ekleyebilirim. Şöyle ekliyorum etlerimi de. Şimdi etler tereyağını soğutacak biliyorsunuz. Etlerin buz gibi. O yüzden artık altını tam en yükseğe açtım. Demek istediğim bu. Daha değdiği gibi hemen rengini değiştirmesi lazım. Şöyle etlerimizi yaydıralım içine. Ve yine bu noktada devamlı karıştıracağız. Dibine tutmaması gerekiyor.
Bakın arkadaşlar, yağın rengi bulanmaya başladı. Bu bize artık etlerimizin sularda salmaya başladığını gösterir. Ama daha bırakmıyoruz karıştırmayı. Arkadaşlar bu arada böyle wok olmasına falan gerek yok. Normal tencerede de bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi çekim yaptığım için kamera daha böyle güzel detaylı göstersin diye genelde wok kullanıyorum. Ama normal tencerede yapabilirsiniz. Hatta üstü kapanabilen bir tencere olsun. Evet arkadaşlar, bakın. Etimizin artık her yerinin rengi tamamen değişti. Hiç içerisinde kırmızı göremiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın, dibinde suyunu da bolca saldı. Şimdi bu noktada tuzunu ekliyorum artık. Etler suyunu saldıktan sonra tuz eklemenizde hiçbir sakınca yok. Eti falan sertleştirmez. Sonunda inşallah göreceksiniz zaten. Ben şu an öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum ama istediğiniz tuzdan kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 30 gram gibi bu kadar kavurma tuz alır. Kilo başı 15 gram diyebiliriz. Şimdi artık altını en kısa alıyorum. İşin kavurma kısmı aslında bu noktaya kadardı. Şimdi bu kadar et için ihtiyaç yok. Ama bunu ben 5 kilodan yapacağım abi. 10 kilo etten yapacağım abi derseniz. O zaman arkadaşlar saldığı su biraz fazla gelebilir. İlk etapta suyun bir kısmını alın. Ara ara yavaş yavaş verin. Yani tamamen böyle haşlama gibi olmasın etiniz. Ben şimdi bunun üzerine biraz da hafiften buharlaşmaya imkan verebilecek bir kapak koyacağım. Buralardan açık bırakıyorum. Şu an altı en kısıkta. Şöyle gördüğünüz gibi yanlardan buhar kaçabiliyor. Eğer daha sert etlerle yaparsanız bunu o kapağın bir süre kapalı kalması lazım. Ama ben etime güvendiğim için öyle bir korkum yok. Yaklaşık 20-25 dakika kadar oldu. Şimdi hep beraber şöyle bir kontrol edelim. Şunu üzerinden alıyorum. Altı dediğim gibi şu an kısıkta. Şöyle bakın, böyle minicik minicik fokurdaması gerekiyor. Bu şekilde. Şöyle etlerimizi bir alt üst ediyoruz. Bu şekilde tekrardan üstünü kapatıyorum. Yine arkadaşlar bir yarım saat sonra falan tekrardan kontrole geleceğim. Etler ne zaman yumuşarsa, yani normal şartlarda bunun ortalaması 2 saat sürer. Yani 2 saat öyle tahmin ediyorum. Zaten bu et de lokum gibi olacaktır. Yine duruma bakacağız. Ben size vakit konusunda tekrardan bilgilendireceğim. An itibariyle tam 1 saat oldu. Tekrardan bir kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi artık rengi iyice değişti. Şu an burası nasıl kokuyor biliyor musun? Ya böyle bir şey yok. Böyle içim çekiliyor. Arkadaşlar bakın. Artık kıvamına gelmeye başladı kavurmamız. Şöyle yine bir kere alt üst edeceğim. Şöyle bir bakayım. Daha istediğim kıvama gelmemiş. Ben yine yarım saat sonra tekrar geleceğim. Bir karıştıracağım. Öyle tahmin ediyorum. 1 saat sonra da artık iş biter, yeriz. Evet arkadaşlar, an itibariyle tam 2 saat oldu diyebilirim. 1 saat 55 dakika oldu. Artık öyle tahmin ediyorum ki kavurmamız olmuştur. Şöyle bir hemen kontrol edelim. Bak. Şu an olmuş gibi görünüyor. Bakın arkadaşlar, şöyle bir tane size örnek göstereyim. Bakın, görüyor musunuz? Artık sıcak, burada çok yandı. Artık altını kapatıyorum. Şöyle bir tadına bakalım. Öyle de videoyu bitirelim. Bakın arkadaşlar, halen daha bak. Sesi duyuyor musun? Ya bu kavurma gerçekten, ya bu kadar et yapıyoruz ama kavurmanın yeri farklı gerçekten ya. Yani böyle kokusu, tadı gerçekten başka bir şey yani. Şu an daha sıcak. Biraz soğusun istiyorum ama halen daha fıkırdıyor. Şöyle bir parça müsaadenizle tadına bakalım.
Benim bir hareketim var. Ya eti artık çiğnemeye gerek kalmıyor yani. Böyle atıyorsun, damağında eziyorsun, elleri kaldırıp bitti diyorsun. Gerçekten böyle olmuş. Zaten az önce gösterdim lime lime. Ama gerçekten tadı muhteşem olmuş. Şöyle bir tane daha, bir parça daha tadayım. Yok. Bitti. Arkadaşlar çok sıcak. Onun dışında yemin ediyorum 10 numara olmuş. Yani bu kadar etler yapıyoruz ama gerçekten şu kavurmanın bende en azından farklı. Bu kadar yediğim etler bir tarafa, kavurma bir tarafa. Bu kadar net. Şunda soğan olduğunu anlamak için var ya, böyle laboratuvarla araştırma yapmanız lazım. Hiçbir şekilde soğanı kalmadı. Zaten yakın çekimde de görebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve keyifli oluyor. Dediğim gibi bu saklamalık kavurma değildi. Bu yapya kavurmaların kralı diyebilirim size. Tavsiye ederim. Özellikle Güngörmez'i tavsiye ediyorum. Mümkünse ondan yapın, deneyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.